Herkese merhaba arkadaşlar. Boksta merak edilen diğer bir konu ise boksta nasıl para kazanılır? Boksta para kazanmak için hangi başarıları elde etmeniz gerekiyor? Hangi başarılara ulaşmanız gerekiyor? Veya neler yapmanız gerekiyor? Ben bunları size kısaca açıklayacağım. Öncesinde amatörde nasıl para kazanırsınız? Amatörde para kazanmak için neler yapmanız gerekiyor? Veya profesyonelde? Bunları size detaylı bir şekilde anlatacağım bu videonun içerisinde. Öncelikle amatörden başlayacağım, sonra profesyonele geçeceğim. Arkadaşlar, amatörde para kazanmak için öncelikle şunu söyleyeyim. İlk önce Türkiye'de şampiyon olduğunuzda herhangi bir para almıyorsunuz tabii ki. Belki şampiyon olursanız size bir çeyrek altın şampiyon olduğunuz için bazı Türkiye şampiyonalarında veriyorlar, bazen vermiyorlar. Bu her Türkiye şampiyonasında olmuyor. Belki bir çeyrek alırsınız veya şampiyon olduktan sonra şehrinize gelirsiniz. Şehrinizdeki Gençlik Spor İl Müdürü sizi ödüllendirebilir yine aynı şekilde bir gazi ile, veya valiliğe çıkarsınız. Valilikte size bir ödül verir. Aynı çeyrek, herhangi bir cumhuriyet altını, bunun gibi bir ödülle karşılaşırsınız ama genelde bu çeyrek oluyor. Veya Türkiye şampiyon olduğunuzda ne oluyor mesela? Özel bir kulübe gidebiliyorsunuz. Fenerbahçe, Beşiktaş, Galatasaray gibi. Bu kulüpler size diyor ki sen şampiyonsan, başarılıysan, diyor ki gel diyor, benim adıma yarış. Ben de sana her ay belli bir ücret maaş ödeyeyim. Bu tabi sizin ne kadar başarılı olduğunuza bağlı. Ne kadar Türkiye şampiyonuysan veya yurt dışında, Avrupa'da madalyan varsa buna göre size belli bir maaş veriyor. Tabi bu maaş gittikçe artıyor. Bu orayla sizin aranızdaki bağlantıya bağlı tabii ki. Şimdi siz Avrupa'da veya bir dünyada madalya aldığınız zaman veya olimpiyatta, bunları ben size şöyle söyleyeyim. Avrupa'da bir madalya aldığınız zaman üçüncülük en az 150-200 milyar alırsınız. Veya ikincilik aldığınız zaman 200-300 milyar, veya şampiyon olduğunuz zaman yine aynı şekilde 400-500 milyarı bulur. Tabi ülkenize geldiğinizde de bulunduğunuz şehirde de size ödüller gelir. Dünya şampiyonasında yine aynı şekilde şampiyon olduğunuzda dünya şampiyonu 500-600 milyar, 700 milyar, belki daha fazla. Bu şu anki 2021'de belki 1 trilyonu da bulur. Özellikle de boksta paranın en çok döndüğü yer olimpiyat. Olimpiyatta aldığınız bir madalya 500-600 milyar veya 1 trilyon şu anda, belki daha fazla. Zaten bütün boksörlerin %80 hedefi boksta çok paralar kazanmak. Kimse durduk yere bu işi yapmıyor veya o kadar kendini yıpratmıyor. Sonuçta karşılığı olması gerekiyor. Sonuçta bir emek var. Olimpiyatlarda en çok parayı Avrupa'da, dünyada veya Akdeniz oyunlarında değil, olimpiyattan alırsınız arkadaşlar. Olimpiyattaki meblağ sizin Avrupa'da, dünyada aldığınızdan çok çok üstün. Ama şu bir gerçek, boksta olimpiyattan, dünyadan madalya almak da hiç de kolay değil, zor. Tabii Allah yardım eder, kura şansı veya bir takım olaylar gerçekleşir. Belki madalyaya ulaşırsınız ama şunu düşünün, her ülke ülkesinin en iyi boksörünü sizin karşınıza çıkartıyor. Ya siz ya o, ikinizden biri. Çünkü kötü bir boksörü kimse sizin karşınıza getirmiyor. Sonuçta herkes kendi bayrağını, kendi ülkesini temsil ediyor. Amatörde bu şekilde para kazanıyorsunuz. Profesyonele gelince, profesyonel bambaşka bir dünya. Profesyoneldeki para amatörden kat kat üstünde. Ama tabi bunun da aşamaları var. Siz ilk profesyonel maçınızda belki hiç para alamayacaksınız ama ilk 3-5 maçınızda, belki 6 maçınızda para alamayacaksınız. Çünkü burada sizin yükselme maçlarınız var. Sizi öncelikle bir boks fanları tanıyacak. Belli bir seviyeye gelene kadar para kazanmamalısınız. Kazanırsınız ama çok cüzidir. 5 milyar, 10 milyar, 15 milyar, 20 milyar, belki maç başına bu şekilde paralar alabilirsiniz. Ama ondan sonraki süreçte siz belli bir aşamaya geldiğiniz zaman, belli bir hayran kitlesi, fan kazandığınız zaman doğal olarak pro box'taki para, dediğim gibi, amatörden çok çok üstte. Siz bir kemer maçına çıktığınızda, zaten o kemer maçına geldiğinizde, onu hak ettiğiniz zaman, o kemer olan bir boksörün karşısına
çıktığınızda bile yenilseniz de para alıyorsunuz. Çok yüksek meblağlar. Mesela burada bazı profesyonel boksörleri takip edersiniz. Anthony Joshua, Canelo Alvarez, e, başka kimi söyleyebiliriz? Tyson Fury. Bunlar çok yüksek profesyonel boksta parayı silip süpüren isimlerden bir tanesi. Çünkü dünyada fanları var. Sadece bulunduğu ülkede veya bulunduğu şehirde değil. Dünya bu boksörleri takip ediyor. Bunların maçı çok izleniyor. Artı boks nedir? Artı izletmektir. Bu işten organizatörler, televizyonlar eğer ki sizin maçınızı kendi ekranına taşıyacaksa ve o da ondan herkes para kazanacak bundan. Organizatör, televizyonlar, yani medya herkes bundan para kazanıyor. Biz bile mesela ne yapıyoruz? Büyük maçlar olduğunda gerçekten biz de bu büyük maçları canlı başla ve bekliyoruz. Çünkü bu boksörler çok izleniyor. Canelo, Tyson Fury, Anthony Joshua, Gennady Golovkin ve dünyada birçok ismi tanınan boksörlerin maçları çok izlendiği için biz de dediğim gibi daha çok izlenme alıyoruz. Siz de mesela profa geçtiğinizde öncelikle bir kendinizi tanıtmak için iyi boksörlerle dövüşmeniz gerekiyor. Dünyada ismi olan boksörlerle. Eğer bunlarla karşılaştığınız zaman siz arkadaşlar yani belki düşünemeyeceğiniz kadar çok paralara sahip olabilirsiniz. Bunun sayısını, miktarını söylemeye gerek yok. Zaten burada mesela benim daha önceki videolarımda da açıklamalarım var. İşte Canelo Alvarez'in ne kadar kazandığı ile ilgili, Anthony Joshua'nın ne kadar kazandığı ile ilgili çok üst düzey paralar. Profesyonel boks bu şekilde ama şunu söyleyeyim. Profesyonel boksta para kazanmak kolay değil. Çünkü belli bir lobiler var. O lobileri geçmen gerekiyor. Yani belli aşamaları geçmen. Yani prof boksa çıktığın zaman seni o seviyeye gelene kadar senin belki önünü keserler. Çünkü karşısına belki çok iyi bir boksör çıkartırlar. Ona yenilirsin, ona yenirsin. Zaten bir maç kaybettiğin zaman otomatikmen boksta şöyle bir şey var. Bir anda düşebiliyorsun. İnsanların gözünden de, fanların gözünden de. Ama kazandıkça boks ringlerinde varsın. Kazandıkça daha çok kazanıyorsun. Bugün Canelo gitgide servetine servet kattı. Bugün dünyanın hemen hemen en zengin sporcular arasına girmeye aday isimlerden bir tanesi. Zaten bokstaki para şu anda hemen hemen futbol hariç hiçbir sporda yok gibi. Şu anda dünyanın en zengin sporcusu boksör Floyd Mayweather. Profesyonel boks bu şekilde, amatörden bu şekilde kazanıyorsunuz. Profesyonelden bu. Yani profta hemen çıktım, maç yaptım, para kazanmak yok. Öncelikle seni örnek verip profta kim izlemeye gelecek? Senin maçını bilet alıp para verip kim izlemeye gelecek? Eğer ki insanlar senin maçını izlemek istiyorsa senin ringde neler yapabileceğini inanması gerekiyor. Yani senin boksunun kalitesini, boksunun ne düzeyde olduğunu önceki iki maçından bilip ona göre gelmesi gerekiyor. Sen zaten iyi boksörsen emin ol senin maçına akın akın insanlar gelecek, senin o görsel boksun, o şovun, bellerini, o kaçışların, işte o güçlü vuruşların rakibine. Bir de her şeyden öncesi şu, sen kendini insanlara iyi ifade etmen. Yani nasıl ifade ediyorsun? İnsanlar seni sevmesi gerekiyor. Konuşma tarzın. Mesela bugün Muhammed Ali Clay dünyada seviliyor. Mike Tyson dünyada seviliyor. Veya Canelo Alvarez dünyada seviliyor. Neden? Bu isimler mütevazi isimler. Canelo Alvarez mütevazi, Joshua mütevazi. Mesela Tyson Fury'yi ben çok fazla nasıl söyleyeyim biraz irilti olurdum ama son zamanlarda Tyson Fury'ye karşı da düşüncelerim çok değişti. Konuşma tarzı, özgüvenli konuşması, rakibinin elini öpmesi, ona o şekilde saygı göstermesi, özellikle de Deontay Wilder maçında bir kez daha gözüme girdi. Mesela Muhammed Ali Clay söylediği sözler, yaptığı eylemler, aynı şekilde Manny Pacquiao'nun işte yaptığı eylemler, işte parasının yarısını yoksullara harcaması veya aynı şekilde Muhammed Ali Clay'in işte nasıl söyleyeyim bir savaş olduğunda onlarla benim hiçbir sorunum yok, niye ben onlarla savaşayım ki demesi, cezaevlerinde yatması, işte başındaki o yaşantısı, işte kemerlerini kaybetmesi, her şey onu insanların bir anda odağına koyuyor. Siz de aynı şekilde bu şekilde
sadece boksunuzun yanında yaptığınız eylemlerle de öne çıkarsanız, söylediğiniz sözlerle, siz de profesyonel boksta izlenir, profesyonel boksta sevilir ve profesyonel boksta çok izlenen bir isim olursunuz arkadaşlar. Şu bir gerçek, her şey ringde dövüşmek değil. İnsanlar sizin ne söyleyeceğinizi merak ediyor, ne konuşacağınızı, ringde neler yapabileceğinizi ve bununla siz bir şekilde dünyaya isminizi duyurabilirsiniz. Şimdilik benim bu konuyla ilgili söyleyeceklerim bu kadar. Bu konu aranan bir konu. Bu konu hakkında merak eden boks fanları var. Ben de bilgi edinmeniz açısından bu şekilde kendime özgü bildiğim bilgilerle, yani bu işin içinden geliyoruz. Burada da nasıl para kazandığını az çok bilen birisiyim. Bu yüzden bunun bilgisini de vermek istedim. Şimdilik bu konuyla ilgili benim söyleyeceklerim bu kadar, aktaracaklarım bu kadar. Bu tarz videoların gelmesini istiyorsanız, dediğim gibi kanala bu tarz videoları beğeniyorsanız beğeni koymayı, kanala abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoda tekrar görüşürüz. Hoşça kalın arkadaşlar.